İran'ı çok ciddi derecede rahatsız etmekte. Bunlar Amerika'nın ve İsrail'in kışkırtması. İran kontraespiyonajının başarısızlığıyla net bir şekilde karşı karşıyayız. Bu dengeyi Türkiye aleyhine bozar. Hocam, İran ve Azerbaycan arasında bir gerginlik, bir istihbarat gerginliği olduğu söyleniyor. Sizden bu konuyu detaylarını dinlemek istedim. Yani tabii bu birçok nedene dayanıyor. Şimdi başlangıçtan alırsak 2020 yılındaki 44 gün savaşıyla Karabağ malum Azerbaycan ordusunun başarısıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de desteğiyle Ermeni işgalinden kurtarıldı. Tabii bu işgalden kurtarılması sonrasında bir ateşkes anlaşması imzalandı. Şimdi bu ateşkes anlaşmasına göre Nahçıvan'ı Azerbaycan'a bağlayan bir ulaşım hattının yapılması gerekiyor. Bu Zengezur koridoru şeklinde isimlendiriliyor. Şimdi bu koridorun yapılması zaten stratejik ortak olan Türkiye ve Azerbaycan'ın daha da birbirlerine eklemlenmesi ve ortak bir blok halinde zaten hareket ederken bu blok hareketini daha da güçlendiren önemli bir unsurlardan bir tanesi. Tabii bu Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin bu yakınlaşması ki Azerbaycan'ın ordusunun imkan ve kabiliyetini de sahada gösterebilmesi, Azerbaycan'ın içerisinde bulunduğu gelişim, bu Türkiye'nin de desteğiyle, Azerbaycan'daki tabii kendi imkan ve kabiliyetleriyle İran'ı çok ciddi derecede rahatsız etmekte. Çünkü İran'ın içerisinde Güney Azerbaycan bölgesi ve orada yaşayan Türkler var. Yani bu çok önemli bir nüfus. Bir kere bu noktada önemli bir rahatsızlık konusu. Zaten buna cevaben Ermenistan'la iyi ilişkileri geliştirme niyetinde buna yönelik bazı girişimleri var İran'ın. Ayrıca da bu koridora bir cevap olarak, bir misilleme olarak da koridorun çok yakınında bulunan Ermenistan'ın Kapan şehrine de bir konsolosluk açtı mesela. Karşı bir hamle gibi. Yani dolayısıyla Azerbaycan'ın İçerisinde bulunduğu gelişim, Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkilerinin olumlu olması İran'ı ciddi derecede bölgede rahatsız etmekte ve buna karşılık olarak da yani bunun sahadaki karşılığı olarak da bazı girişimlerde bulunmakta. Bir diğer girişimse bu konsolosluğun açılmasının haricinde bir diğer girişimde tatbikatlar. Azerbaycan sınır bölgesinde çeşitli tatbikatlar düzenleniyor. İki ülke arasındaki Aras Nehri bir sınır. Sanki yani Aras Nehri'ni geçme tatbikatları. Mesaj içeren yani İran ordusu mütekabiliyet gösterisi yani böyle imalı askeri tatbikatlar icra ediyor. Yani bunlarla böyle stratejik olarak, diplomatik olarak Azerbaycan'a ve Türkiye bloğuna karşı mesaj vermek istiyor. Bir de İran'da çok ciddi derecede şu anda toplumsal bir hareketlilik var. Ve İran bunu bir türlü kontrol altına alamıyor ve insanları idam etmesine rağmen sertlikle yani insanları idam etmesine rağmen genç insanlar bu toplumsal gösterilere katılmaktan kendilerini yani katılıyorlar. Korkmuyorlar. Bir hareketlilik var. Hemen şunu söyleyebilir insanlar. Bunlar Amerika'nın ve İsrail'in kışkırtması. Elbette Amerika'nın ve İsrail'in kışkırtması vardır. Bir şey demem. Ama İran'da bir toplumsal rahatsızlık olduğu da bir gerçektir. Artık mevcut İran rejiminden toplumdaki genç nüfusun rahatsız olduğu da bir gerçektir. Dünyanın her yerinde iktidarlar sıkıştıkları zaman dış güçlere, meselelere havale ederler. İran'da burada mesela bu toplumsal olayları tamamen CIA ve Mossad kışkırtması olarak yansıtmaya çalışıyor. Bu kadar basit bir izahla açıklanamaz. Elbette ki seni uluslararası sistemde rakip olarak gören bu devletler bunları kullanmak ve manipüle etmek isteyecektir. Ama senin ülkende bir takım sorunlar da var. İran sisteminin ciddi derecede sorunları da var. Ben bu gerginliğin diğer bir boyutunu da Azerbaycan'ın İsrail'le iyi ilişkilerine de bağlıyorum. Çünkü Azerbaycan'ın İsrail'le de iyi ilişkileri var. Ve İsrail'de 44 gün savaşına destek veren askeri o kamikaze dronları ve çeşitli istihbarat desteği veren yani Türkiye'den sonra ikinci sıradaki ülke olarak kabul edebiliriz. Ayrıca da bazı medyaya yansıyan bilgilerde İsrail'in Mossad'ın Azerbaycan içerisinde çok önemli bir istihbarat üssünün olduğu, bu İran'a yönelik sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat imkan ve kabiliyetine sahip olan güçlü cihazlarla donatıldı. Yani İran'ı çok önemli bir rakip olarak gören İsrail'in Azerbaycan üzerinden İran'a yönelik çok ciddi istihbari faaliyetler icra edildiği gözüküyor. Şimdi burada Türkiye kardeşi olan, kendisiyle soydaş olan Azerbaycan'a karşılıksız olarak ve bir çıkar beklemeden yardım eder. İsrail tabii ki bu yardımın karşılığını, bu gayet normal bir şey, devletler arası ilişkiler. Realist bir bakış açısıyla bakarsan böyle yürütülür. Yani İsrail'in pozisyonu da burada budur. Ne yakşı Türk kardeşin var. Müzeffer ordumuz, galip ordumuz. Müzeffer ordumuz, galip ordumuz. Yaşasın
Tabii İran'da çok ciddi derecede İran'ın nükleer programına yönelik olarak çeşitli suikastlerle karşılaşıyoruz değil mi? Fahrizade suikastını hatırlıyoruz. Yani Fahrizade yapay zeka ile yapılan, onu seninle konuştuk. Bir sürü böyle eylemler var. Şimdi yani Mossad'ın İran içerisinde bu kadar rahat hareket edebilmesi, bir kere İran kontrespiyonajının gerçekten yerlerde süründüğünün bir göstergesi. Bu bir realite ama Azerbaycan üzerinden sisteme, ülkeye giriş noktasında da İsrail'in önemli avantajları olduğunu ben değerlendiriyorum. Bu hiçbir bilgiye dayanmadan benim kişisel değerlendirmelerimdir. Bunun altını çiziyorum. Neticede devletler arası ilişkiler, çıkarlarınız olduğu noktada devletler birbirleriyle yakın ilişkiler güderler. Karşılıklı olarak bir çıkar ilişkisi var. Gayet de normal bir şey. Yani bu da aynı zamanda Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın ya da Azerbaycan diplomasisinin de ordusu kadar üst seviyeye çıktığının, profesyonel seviyeye çıktığının önemli bir göstergelerinden bir tanesi. Yani böyle uzun vadeli, kapsamlı stratejiler ve planlar gerçekleştirmek önemli bir konudur. Bu noktada da Azerbaycan'ın çok ciddi derecede bir devlet olarak, güçlü bir bölgesel unsur olarak, aktör olarak Kafkasya bölgesinde ön plana çıktığını görüyoruz. Bu bizi ne yapar? Memnun eder. Tabii ki öyle. Hocam dediniz ya, buradaki meselelerin tamamında hem İran'daki gösteriler söz konusu olduğunu hem de bu İran-Azerbaycan gerginliğinde İran kontraespiyonajının başarısızlığıyla net bir şekilde karşı karşıyayız. Ben aslında konuyu biraz buraya getirmek istiyorum. Azerbaycan istihbaratının başarısında MİT'in rolü, orada eğitimler, orada farklı destekler var mıdır? Vardır. Bir de iki tarafın istihbari gücünü değerlendirirseniz çok mutlu olurum. Yani mesela Türk ordusu nasıl Azerbaycan'la askeri işbirliği gerçekleştiriyor? Azerbaycan ordusu subayları Türkiye'de eğitim görüyor. Üniformalarına kadar benzer. Tamam. Bunlar ortak tatbikatlar düzenleniyor. Tabii kamuoyu bilmemekle beraber oldukça olası bir şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı ile Azerbaycan istihbaratı arasında da benzer ilişkiler, eğitim faaliyetleri, ortak faaliyetler, ortak operasyonlar kesinlikle ve kesinlikle vardır. Konuda tabii bizim bilmemiz mümkün değil çünkü bu istihbarat faaliyetlerinin doğası gereği gizlilik prensibinden kaynaklanır. Ayrıca da bilsek de söyleyememiz mümkün değil. Suç unsuru. Ama kesin bir katkısı olma ihtimali yüksek gibi. Bence hemen, yani bence %100. Peki hocam, İran Azerbaycan'la bir gerginliğe teşne olduğunda, Azerbaycan'ın yanında, arkasında, dibinde Türkiye'nin olduğunu bilme hali dengede değiştiriyordur değil mi hocam? Şu anda şimdi, güncel Türkiye'nin durumunu da düşündüğümüzde... Neticede Türk bloğu olarak görüyor. Yani Türk bloğu, yani Azerbaycan Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türkleri orada bir blok oluşturuyor, bir stratejik ortaklık oluşturuyor. Bu İran medeniyeti için, Fars medeniyeti için. Türkiye ile İran arasında kadim bir rekabet var, bölgesel bir rekabet var. Tabii 1639 Kasr-ı-Şirin Anlaşması'ndan beri Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren Türkiye-İran sınırı hiç değişmedi ve iki ülke arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'nın devamı olarak gördüğüm için ben bir dengenin bozulmadığını görürüz. Bu dengenin de sağlanması lazım. Bu bölgede istikrarın da oluşması anlamına gelir. Şimdi bu bölgede böyle bir bloğun oluşması İran aleyhine bir durum teşkil ettiği için ve bu bloğun güçlenmesi, bu dengenin bozulması İran'ı rahatsız etmekte. Ama aynı şekilde şunu da söyleyebilirim. İran nükleer silah kapasitesi yapmaya çalışıyor. İsrail de buna karşı çok ciddi derecede bunu engellemeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri ile. Yani İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olması bu dengeyi Türkiye aleyhine bozar. Bunu da öyle düşünelim. Evet. Bu dengenin bozulmaması lazım. Çok hassas ve mutlaka gözetilmesi lazım tüm dengenin. Evet, yani şimdi İran bundan rahatsız ama eğer o noktada da İran bir takım nükleer silah geliştirme noktasında bir takım adımlar atarsa bu da Türkiye aleyhine bir durumdur. Bunun da altını çizerim. Bakın tekrar söylüyorum, uluslararası ilişkiler tabii ki elbette ki ideolojik bakış açınız, düşünce tarzınız vardır ama devletler çıkarlarla yönetilir. Çıkarlarla yönetilmek zorundadır. Çıkarlar devletin çıkarıdır, şahısların değil. Olaylara böyle realist perspektiften bakmakta fayda vardır. Hocam teşekkür ederim. Eklemek istediği bir şey var mı? Yok, sağ olun Nazif. İran nükleer silah kapasitesi yapmaya çalışıyor. İsrail de buna karşı çok ciddi derecede bunu engellemeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri ile. Yani İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olması bu dengeyi Türkiye aleyhine bozar. Bunu da öyle düşünelim. Evet. Bu dengenin bozulmaması lazım. Çok hassas ve mutlaka gözetilmesi lazım tüm dengenin.